Evet dostlar, Eswatini'ye ayak basmış bulunuyoruz. 16 tane karısı var bildiğim kadarıyla. Her sene belli bir festival yapılıyormuş arkadaşlar. Burada biraz onun detaylarını da vereceğim sizlere. O festivalde kral eş seçiyormuş kendine. Ağır makineli silahlarla yol boyunca şehrin girişine yakın bir noktadan itibaren askerleri görmüş bulunuyoruz. Abla şey diyor, içki alacağım, para verir misin diyor. Your mom, how are you mama? Good? I'm good. Nice to meet you. I'm good, very good. Thank you so much. Bu paspaslara döktükleri ilaçlı sular buraya gelebilecek olan hastalıkları önlüyormuş. Tarımla uğraşıyorlar arkadaşlar. Hayvancılık yapan var. You carry water? Yes. You tired? Abimiz diyor ki burada video çekiyorsan diye burada bir kanun var, para vermek zorundasın diyor. Where are you from? I'm from Türkiye, Turkey. Oh, Turkey. Oh. Sanırım o kilidi açıyor ve gördüğünüz gibi bidona suyu dolduruyor. Since they are living in smaller houses, you know, like one rooms. Dedim ya bir kraliyet başkenti var diye. Kraliyet başkentinin yerel pazarı. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Cape Town havalimanındayım arkadaşlar. Artık Güney Afrika'ya veda etme vakti. Güzel bir seyahat geçirdik ama Güney Afrika defterini artık kapatıyoruz. Peki yolculuğumuz nereye? Başlıkta da gördüğünüz üzere Eswatini Krallığı'na gidiyoruz arkadaşlar. Yani bir diğer ismiyle, eski adıyla Swaziland'a gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Birazcık araştırma yaptım. Çok farklı şeyler okudum. İlginç bir ülke Eswatini Krallığı. Küçük bir ülke. Birkaç gün orada kalacağım, gezeceğim. İnsanlarla tanışmaya çalışacağım. Sizlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Eswatini maceramız da artık bu video ile birlikte başlamış oluyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebilon'a sponsorluğundan dolayı çok teşekkür ediyorum, desteklerinden dolayı. Sizler de evinizde su arıtma cihazına ihtiyaç duyuyorsanız linki açıklamaya bıraktım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Eswatini maceramız başlasın. Dostlar uçağımız bu. Eswatini Air'la birlikte gideceğim. Ufak bir uçak. 2,5 saatlik görünüyor yolculuk. Hadi bakalım, heyecanlıyım. İkinci defa böyle ufak bir uçağa bineceğim. Dostlar sizlere şöyle uçağın içini göstermek istiyorum. Benim oturduğum taraf tekli koltuk, diğer taraf ikili koltuk. İspanya'dan Fas'a giderken pırpırlı uçakla gitmiştim. İlk defa pırpırlı uçağa binmiştim. Nispeten böyle ufak bir uçaktı o da. Bu ikinci ufak bir uçakla yolculuk yapışım olacak. Bunda motor var ama arka tarafta ufak motorlar var. Bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. 2,5 saat sürecek yolculuğumuz. Birazdan kalkacağız. Doğal olarak çantaları koyduğumuz yerde birazcık ufak oluyor. Ben şöyle çantamı oraya sıkıştırdım arkadaşlar. Hadi bakalım, birazdan başlayacak yolculuğumuz. Şöyle sizlere pencereden manzaramı da göstereyim. Kuala Lilibangan Kingdom to the third international airport is Kupe. Evet dostlar, Eswatini'ye ayak basmış bulunuyoruz. Hava yollarına çok teşekkür ediyorum. Yani bu kısa yolculukta güzel bir sandviç verdiler, kraker verdiler, içecek verdiler, su verdiler. Müşteriye bir hizmet sunuyor ya, sadece bilet satma olarak görmüyor. Bu kısa yolculukta bile karnın açsa o güzel sandviçi yiyebiliyorsun. Susadıysan o suyu içebiliyorsun. Soğuk içecek iyi gidiyor. Gayet iyiydi. Bu arada sandviçler harbiden çok iyiydi. Tavuklu böyle soğanlı karamelize falan etmişler. Çok güzel bir sandviç verdiler. Müşterisine kıymet veren bir havayolu arkadaşlar. Zaten uçuş kısa, biletler çok pahalı değil. Aman deyip geçmemişler. Belli başlı havayollarına da ufaktan bir lafı dokundurayım arkadaşlar. Havalimanı gördüğünüz üzere bayağı bir ufak. Bizden başka buraya inen bir uçak görmüyorum şu an. Şöyle göstereyim sizlere. Bizden başka uçak yok harbiden ha. Eswatini Krallığı'ndayız. Şimdi polis kontrolünü geçeceğim. Hemen burada polis kontrolü var. Kamerayı kapatıyorum dostlar. Polis kontrolünden çok kolay geçtim arkadaşlar. Herkese standart soruları soruyorlar. Ne için geldiniz? Tatil mi, iş mi? Kaç gün kalacaksınız? Hepsi bu kadar. Çok rahat bir şekilde ülkeye girdim. 1 aylık mührü bastı arkadaşlar. 1 ay boyunca Eswatini'de kalabileceğiz. Biraz önceki diğer havayollarına laf dokundurmam da yakın zamana kadar bazı havayolları su bile vermiyordu yani. Adını sanını duymadığımız Eswatini havayolları bile böyle bir servis yapınca hoşuma gitti. Belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi paramızı bozalım. Daha sonrasında hızlı bir şekilde şehir merkezine gidelim. Çünkü uzaktayız. Havalimanı birazcık uzakta arkadaşlar. Dostlar şimdi bir tane ablayla tanıştım burada.
para bozma yeri kapalı. Döviz bürosu kapalıydı. Dedim ki bende birazcık Güney Afrika parası var. Onu burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buranın kendi para birimi de var ama Güney Afrika randını da burada kullanabiliyoruz. İşte 400-500 rand kadar bir para var cebimde. Dedi ki o zaten yeterli dedi senin merkeze gitmene kadar. Ama dedi hiç taksiye vesaireye para vermene gerek yok. Hemen dedi şu aracı gösterdi. Onun orada bekle dedi, birazdan shuttle gelecek dedi. Şu arkada bir yerde shuttle varmış. Hava yollarının shuttle'ı 2 tane şehir var burada. Oralara müşterileri, hatta arada kalan bir yerde dahil olmak üzere kendi müşterilerini bırakıyormuş. Ablanın söylediğine göre ücretsiz bir şekilde. We like to welcome you at Eswatini. Thank you so much. You say Eswatini Eswatini. or Swaziland? No, it's no longer Swaziland now. It's Now- Eswatini. Swatini. Yeah, Eswatini. Enjoy seeing you here. Hopefully you're gonna enjoy staying here with us. Thank you so much. Yeah. I'm pretty sure that I will enjoy. You're much welcome. Thank you so much. Şimdi abilerimiz geldi, shuttle'ımız da geldi arkadaşlar. Birazdan bineceğim ve Manzini isminde bir şehir var. Oraya yolculuk yapacağım. Havalimanına 50 kilometre uzakta. Manzini bölgesindeyiz aslında. Şehrin ana merkezine gideceğiz. Abimizin de dediği gibi artık ülkenin ismi Eswatini. Eswatini Krallığı hatta tam adıyla. Ama öncesinde Swaziland olarak adlandırıyorlardı burayı. Sonradan ismi değişti. Bekliyoruz şimdi, birazdan kalkacak shuttle. Şimdiye kadar kimle temas kurduysam burada, gümrükteki polis, biraz önce bana yardımcı olan abla, dışarı çıkmadan önce böyle bir çanta kontrolü yapılan yer var ya, burada yapmadılar ama orada biri daha vardı, bir abla daha vardı. O da kamerayı görünce böyle merak etti falan, baktı kameraya. Onunla da biraz sohbet ettik. Bu abilerle de sohbet ettik. Şimdiye kadar herkes aşırı sıcakkanlı arkadaşlar. Daha şimdiden ülkeye ısındım yani, öyle söyleyeyim sizlere. Umarım böyle devam eder. Şehre yaklaştığımızdan bu yana bayağı bir silahlı asker var her yerde. Mesela şu demirin arkasında bir tane silahlı abimiz bekliyor. Ağır makineli silahlarla yol boyunca şehrin girişine yakın bir noktadan itibaren askerleri görmüş bulunuyoruz. Şehrin içinde de varlar bu arada. Manzini şehrine ulaştık. Şehrin girişinde çok ilginç bir prosedür dikkatimi çekti, bir uygulama. Bir yandan sizlere sokakları gösterip bir yandan bu uygulamayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada böyle meyve sebze bir şeyler satıyorlar. Ufak böyle manavların toplandığı bir kısım yapmışlar. Şehre girmeden önce bir yerde böyle araçlar durmuş bekliyordu. Biz de oraya gidip durduk, bekledik. Sonra tek tek herkes aşağı indi. Önce bir anlamadım ne oluyor diye. Sonrasında orada bir tane abla vardı benim yan koltuğumda oturan, ona sordum. Araçlar ve insanlar da tabii ki bir paspasın üzerinden geçiyor ama bu paspası sürekli böyle bir suyla ıslatıyorlardı. Meğerse o ilaçlı suymuş arkadaşlar. Köy bölgesinden geldik. Havalimanı bildiğiniz böyle şehrin dışında, biraz böyle ıssız bir yerde. Çevrede tek tük böyle evler, köyler vesaireler var. Öyle bir bölgede ve hayvancılık yapıyorlar. Bu paspaslara döktükleri ilaçlı sular şehre o hayvanlardan buraya gelebilecek olan hastalıkları önlüyormuş. Hem biz o paspaslara basıyoruz hem araçlar tekerleriyle onun üstünden geçiyor ve böylelikle şehre o hastalıklar ulaşmıyormuş arkadaşlar. Böyle bir önlem alıyorlarmış. İlgincime gitti yani, anlamamıştım. Abla sağ olsun o anlattı, aktardı. Bu bilgiyi ben de sizlerle paylaşmış olayım. Dostlar şu an Afrika kıtasındaki son monarşik krallıktayız. Eswatini Krallığı. Burası ufak bir toprak parçası, kara parçası. Sınırının büyük bir bölümü Güney Afrika'ya komşu. Çok ufak bir bölümü de Mozambik'e komşu arkadaşlar. Aslında birazcık böyle Güney Afrika'ya bağımlı diyebilirim. Ticarette, ithalat, ihracatta, herhangi bir şeyde o tarafa bağlı diyebilirim aslında. Biraz araştırdığımda bunu gördüm. Aşağı yukarı 1.3 milyon nüfus var arkadaşlar burada. Swati dilini konuşuyorlar. Tabii İngilizce de yaygın burada. Lilangeni isminde bir para birimleri var. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Güney Afrika randıyla eşitlemişler o para birimini. Yani iki para birimini de burada kullanabiliyorsunuz. Sabitlemişler kuru. Şu an bende mesela Güney Afrika randı var. Para bozdurduğumda buranın yerel para birimini alacağım. Onu sizlere gösteririm arkadaşlar. Bu arada şurada da böyle pazar yeri gibi bir şey var. Oraya bir bakalım.
Ama bu sonraki videoya kalabilir. Şimdi ben böyle ufak bildiklerimi de sizlerle paylaşayım ama bir sonraki videoda daha detaylı bilgiler veririm arkadaşlar sizlere. Ülkenin 2 tane de başkenti var. Mbabane buranın idari başkenti. Lobamba ise yasama ve kraliyet başkenti olarak geçiyor. Sağ tarafta bir tane süpermarket var. Hemen onun karşısında da böyle tezgah açmışlar insanlar. Sebze, meyve bir şeyler satıyor. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Uçaktan inerken manzaraya baktım. Yemyeşildi arkadaşlar. Şehrin merkezine gelene kadar da yol boyunca izledim manzarayı. Aşağı yukarı yarım saatlik bir yolculuk yaptık. Yine yemyeşildi. Yani hakikaten güzel bir doğası var gördüğüm üzere. Ama birazcık böyle ekonomik olarak dışa bağımlı gibi. Yani çok da ekonomik anlamda iyi diyemeyebiliriz burası için. Baksana bütün şeyleri paketlemişler. Bütün ürünleri paketlemişler. Hello, how are you? Bak çoğu ürün, daha doğrusu çoğu ürünleri böyle paketlemişler. No, it's camera. Ha, burası servislerin kalktığı yer. Çevre şehirlere, köylere, kasabalara buradan toplu taşıma var sanırım. Üzerinde fiyatlar da yazıyor bak. Poşetlemişler ve fiyat da yazmışlar üstüne. Şehre girdiğimden beri askerin yanı sıra polisleri de görüyorum. Belli başlı noktalarda polisler de bekliyorlar. Bak şimdi burada Afrika'yı tam olarak hissetmeye başladım. Yani Afrika'ya geldiğimi anladım. Güney Afrika'da gezerken, Cape Town'da gezerken oranın dışına çıkmadım. Orası daha çok böyle Avrupa'yı andırıyordu arkadaşlar. Yani Afrika dendiği zaman aşağı yukarı hepimizin aklına bu tarz yerel pazarlar vesaireler gelir. Orada böyle bir ortam yoktu. Bu da ufak bir yerel pazar gibi bir şey aslında. Çok da büyük sayılmaz. Zaten kalabalık bir ülke de değil. Ama bir tane güzel pazar bulmak istiyorum. Çok fazla Amerikan fast food zinciri var bu arada, onu söylemeliyim. Güney Afrika'da da bayağı vardı. Akşam olunca tekinsizleşiyor da o yüzden mi sokağa askerler çıkıyor? Öyle bir şey olabilir. Birazcık şöyle tepedeyiz. Manzarayı buradan görebiliriz arkadaşlar. Ha, karşıda stadyum var. Oh, You good? yeah. How are you? You're fine in Swatini. Yeah, thank you so much. Yeah, Thank you yeah, so yeah. much. You have to pay. There's a law here in Swaziland. Ah, this is the law here. Don't take photos. Abimiz diyor ki burada video çekiyorsan diye burada bir kanun var, para vermek My zorundasın friend, diyor. where you from? I'm from Turkey. Turkey. Oh, Turkey. Oh, I like Türkiye Turkey. deyince anlamıyorlar ama İstanbul. Turkey deyince anlıyorlar. İstanbul, yes. İstanbul. İstanbul. Cheers. Thank you. Bye bye. Abi gariban ülkeler, yapacak bir şey yok. Turist görünce doğal olarak para istiyor. Ama şimdi cebimde tamam biraz para var. Ama ve lakin otele ulaşabilecek kadar belki yeterlidir. Çok emin değilim, buradaki şeyi bilmiyorum. Taksiler kaç paradır? Bir yerden bir yere gitmek için ne kadar ücret ödemem gerekiyor? Dolmuş vesaire varsa onu kullanmam gerekiyorsa ne kadar ödemem gerekiyor bilmiyorum. O yüzden onu bir koruyalım. Sonrasında zaten İnsanlara tabii ki destek oluyorum arkadaşlar, merak etmeyin o konuda. Şimdi ben Lobamba diye bir yere gideceğim. Buraya yönlendirdiler beni. Buradan gidiyormuş dolmuşlar. Soralım ya. Taksi de görmüyorum gerçi. Sorsam gerçi taksi de bulurlar da. Bir bakalım nasıl gideceğiz. Merak ettim ben de. Arkadaşlar beni direkt olarak minibüslerin oraya yönlendirdiler. Şöyle ufak minibüslerle şehirler arası yolculuk yapıyorlar ya da işte köy kasabalara vesairelere gidiyorlar. Şimdi bindim. 25 rand ya da buranın yerel para birimi de aynı 25. Onu ödeyerek gideceğim. Otelimin olduğu kasabaya kadar gideceğim. Oradan bir yerden artık inip yolumuzu bulacağız arkadaşlar. Burada bazı kimseler kamerayı çok sevmiyor. Artık video çekmeye elimden geldiğince sizlere etrafı göstermeye, insanlarla tanışmaya çalışacağım. Burası hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu sadece daha yeni geldim videosu. Böyle kısa bir giriş oluyor ülkeye. Sonraki videoları da kaçırmayın ama arkadaşlar. Bakalım şimdi gidelim otelimize de geç kalmayalım. Dostlar, kalacağım yere ulaştım. Sizlere burayı gezdirmek istiyorum. Böyle bir bahçemiz var. Havuzlu bir bahçemiz var. Gayet sessiz ve güzel bir yerde. Yani çevrede çok fazla bir şey yok. O yüzden kafanızı dinleyebileceğiniz bir yer. Burası benim odam. Aslında tam olarak bir otel odası
diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü içeride mutfak da var. Ufak bir daire gibi düşünebilirsiniz. Böyle çift kişilik bir yatak var. Burada koltuğumuz var. Çalışma masamız var. Televizyonumuz var. İnternet limitli. Tek kötü yanı o ve biraz ıssız bir yerde kalıyoruz. Bir de o olumsuz olarak sayılabilir. Böyle bir mutfağımız var. Dilersek yemek de yapabiliyoruz. Banyo çok ilginç geldi bana. Bakın burada bir tane duş var. Bu bir. Burada jacuzzi var. Bu iki. Aha da burada bir tane kocaman bir alan yapmışlar. Burası da duş. Etti size 3. 3 tane duş var. Karnım aç, birazcık da susuzum, suyum da yok. O yüzden sağ olsun abla benim için bir sipariş verdi. Çünkü yakınlarda çıkıp yiyebileceğim bir yer yok. Beraber kendisiyle yemek yiyeceğiz. O da birazcık açmış, dedim abla beraber yeriz o zaman. Siparişi verdi, şimdi onu bekliyoruz. Hazır onu bekliyorken ben de başıma gelen olayı anlatayım sizlere. Şimdi biliyorsunuz en son minibüse bindim ve yola çıktık. Artık ufak ufak hava kararıyordu o zaman. Yoldayken de hava karardı arkadaşlar. Oradaki ablalar sordu, sen hani nereye gidiyorsun diye. Dedim ki kraliyet başkenti Lobamba söylemiştim. Oraya yakın bir yerde kalıyorum. Orayla Ezulvini isminde bir tane kasaba var. Onun arasında bir yerde, daha çok böyle Ezulvini kasabasına yakın bir noktada kalıyorum. Ama hani tam olarak nerede inmem gerekiyor bilmiyorum. Ben de size onu soracaktım dedim. Abla dedi ki sen dedi otelin dedi bana numarasını ver. Tak diye aldı numarayı, hemen aradı. Buradaki ablayla konuştu. Abla da tarif etti. Şoföre döndü. Şoföre bir şeyler söyledi. Dedi ki şoför dedi seni oranın önüne kadar bırakacak dedi. Güvenli bir şekilde oraya ulaşman için. Çünkü dedi hava karardı artık. Ama dedi ona dedi biraz bahşiş verirsen çok iyi olur dedi. Dedim tabii seve seve. Yani aksi halde zaten ben bir yere kadar gidip oradan bile taksi bulmak için uğraşacaktım. Sağ olsunlar beni kapının önüne kadar getirdiler. Ben işte kapıyı çaldım. Bekliyorlar orada, gitmiyorlar. Bak yolu değiştirdiler benim için. Minibüsün içerisinde full insan vardı, yani insanlar akşam vakti artık evine gidecek, yorgun argın çalışmış ama kimse hiç şey yapmadı, yani benim oraya sağ salim, buraya sağ salim ulaşmamı gözettiler. Buradaki abla kapıyı açtı, ben sağ salim içeri girdim, dedim ben tamam geldim artık, teşekkür ederim size, böyle el salladık birbirimize, gülümsediler, yollarına devam ettiler. Böyle de bir insanlık dersi aslında, yani yarı yolda bırakmadılar. Yol üstünde bir yerde indirip beni buradan git de diyebilirlerdi. Güzel insanlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bazı insanlar kamerayı sevmiyor ama onu anladım arkadaşlar. Artık elimden geldiğince sizlere göstereceğim buraları, anlatacağım, tanıtacağım. Bu gece dinlenirim. Yarın gezimize devam ederiz. Daha videomuz bitmedi, devam ediyor. Benim kaldığım bölge böyle bir yer. Şöyle sizlere gün aydınlanmışken göstermek istiyorum. Buraya sanırım yeni bir yol çalışması yapıyorlar. Birazcık arada kalıyor dediğim gibi. Kaldığım yerin ismi de şu üstteki Damicha Boutique Lodge isminde bir yer. Gosh Township olarak geçiyor burası. Hello, how are you? Thank you. Napia? Yes, What does that mean? I'm fine. Ah, you're fine. Napia. Nyapi. Nyapi. Unjani. I'm fine. How are you? I'm good, thank you. Nyapi. Nyapila unjani. Napila Unjani. Yes. What is your name? Shopsile. Lopsina. Shop. Shlo? Shopsile. Shlopsila. Oh, angel. Angel. Burak. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Ah, you also do this? Yes, Like, I do. what does that mean? What does that mean? Show. Show. Okay. Nice to meet you. Burada bir uyarı işareti var. Diyor ki dikkat et diyor. Bu bölge izleniyor. Kime söylüyor bunu? Suça bulaşanlar için söylüyor. Diyor ki bu bölgeye herhangi bir suç işlemek için gelirsen kameralar seni izliyor. Ben polisi arayamasam da komşum arayacak diyor. Uyarı koymuşlar arkadaşlar. Benim kaldığım bölge burası. Birazcık korunaklı bir bölge. Zaten belli başlı bir iki tane burada böyle otel var. Onun dışında hep buranın belli, yani böyle kalburüstü insanların yaşadığı bir bölge. Kendilerini şehrin merkezinden izole etmişler. Biraz daha böyle güvenli bir yerde kalıyorlar. Ama sanırım bu Lobamba'ya gidiyor. Yakaladığımız iyi oldu. Lobamba? Okay, wait, okay. How much my friend Lobamba? 10 dirham. Okay. Burada toplu taşıma minibüslerle oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle ufak minibüsleri gördüğünüzde atlamanız gerekiyor ki bir sonraki şehre, kasabaya ulaşabilin. Taksi görmedim şimdiye kadar. Öğrendikçe sizlere aktaracağım. Dostlar, burada bir ablayla ve arkadaşla tanıştım. Lindo. Lindo. Arkadaşımızın ismi Lindo. Burası bir yerel pazar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim kaldığım muhitte. Dedim ya bir kraliyet başkenti var diye. Kraliyet başkentinin yerel pazarı.
Burada böyle çeşitli ürünler satıyorlar. Böyle atıştırmalıklar satıyorlar. Meyveler ve sebzeler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birazcık kısır. Yani çok fazla ürün yok. Şöyle göstereyim sizlere. Çok fazla ürün yok ne yazık ki. You live this area? Yes. How old are you? I'm 21. So you going to school? You don't go to school. So what are you doing? You work? No, not at all. For now, I'm handling my mom's small business. One similar like that one. Small market. Yes, small market. Burada çöpleri yakıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. You burn all trash, right? Yeah, papers and plastics. There are some houses around here, Yeah, sure. but separated, not together. Some are together, some are separated from the others. Do you pay rent or it's your house? Some pay rents, some don't pay rents. Yes, For example, how much is the rent? only 600. Since they are living in smaller houses, you know, like one rooms, so they start their rent at 600, some 200, some 300. Abimiz hemen sol tarafta işiyor. Burada her yer tuvalet. Yani durum onu gösteriyor arkadaşlar. Öyle bir halk tuvaleti vesaire bir şey görmedim. Zaten şartların ne kadar kısıtlı olduğunu da görüyorsunuz. Bayağı bir çöp möp vesaire bir şeyler var yerde. We don't have people collecting trash. You should collect your trash and keep it together. Yes, we need more responsible people so that we can keep the place clean. What he asked? He's asking as to whether you can help him find a job. Me? Yes, I'm going to find job for him. yes. I also don't have a job, unfortunately. Not here. Yeah, this is my job. Where do you come from? Turkey. Turkey. You know Turkey? Yes, I know. You know. What do you know about Turkey? What about if I want to go and work there in Turkey? You went? To go and work in Turkey. These are small businesses, like small markets, like similar like the other one we left behind, but we do have bigger shops than these ones. Arkadaşlar burada böyle ufak bakkal tarzı yerler var. Tek tük işte bulabildikleri şeyleri alıyorlar ve satıyorlar bu şekilde. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. İleride böyle bir yerleşim yeri var. Bir mahalle gibi bir yer var. Oraya doğru yürüyoruz şimdi. Burada da ablamız dükkanını açıyor. Getirmiş. Gördünüz mü? El arabasıyla getirmiş malzemelerini. Dükkanını açıyor. Arkadaşlar bakın burada bir futbol sahası var. Topraktan bir futbol sahası. Bir yandan keçiler burada otluyor. Bir mahalleye yürüyoruz demiştim. Şimdi arkadaş anlatınca daha da oturdu detaylar. Burası kralın kaldığı yermiş arkadaşlar. Şimdi burası krallıkla yönetiliyor biliyorsunuz. Tahta oturuşunun 40. yılını kutluyorlar. Eşleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte burada yaşıyormuş arkadaşlar. Ve ordusunun sanırım bir kısmı da buradaymış. Hem onu korumak için hem de sanırım bölgeyi korumak için. Çünkü burası kraliyet başkenti. Lobamba kraliyet başkenti ve geleneksel başkent. Hemen şu arkada bir yerde kralın yaşadığı ev varmış. Tabi buradan şu an göremiyoruz. 16 tane karısı var bildiğim kadarıyla. Tabi hala hepsi hayatta mı, göçenler var mı bilmiyorum. Arkadaşa sordum, şu an o da 15-16 falan dedi. Yani gördüğünüz üzere birden fazla kişiyle evlenmiş ve her sene belli bir festival yapılıyormuş arkadaşlar. Burada birazdan onun detaylarını da vereceğim sizlere. O festivalde kral eş seçiyormuş kendine. Hello, how are you? How are you? Good? I'm good. You carry water? Yes, she's from fetching the water. Okay, su taşıyor arkadaş. I'm explaining Turkish. Okay, take care. Burada evine su taşıyor ya da hayvanlara da su taşıyor olabilir, bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi o kralın yaşadığı bölgenin olduğu tarafa geçemedik. Orada böyle tel örgüler falan var. Koruma var. O tarafa geçemedik şimdi. Elimizde bir de kamera var ya, sıkıntı çıkmasın. Başka tarafa doğru gidiyoruz. Burası bir parkmış. İnsanlar burada gelip oyalanıyormuş. Sohbet, muhabbet. Bak ateş yakıyorlar. Belki piknik yapıyorlardır. Futbol oynayanlar var. Voleybol oynayanlar var. Bir park yeriymiş orası. Tahmin edebileceğiniz üzere kralın yaşadığı bölgeyi de koruyorlar. Yani orası saray diye geçiyor. Bu bölgedeki bütün evlerin su ihtiyacını buradan karşılıyorlarmış. Şu gördüğünüz depolardan. Şu an ülkenin kraliyet başkentindeyiz ha bak. Burası ülkenin kraliyet başkenti.
avokado ağaçları. Buralarda avokado yetişiyor ve hemen sol tarafta abimiz bahçesinde bir şeyler ekip biçiyor. Burada da muz ağaçlarını görüyoruz. İnsanların yaşadığı mahalleye girdik. Kralın mahallesinden uzaklaştık. Yerel halkın mahallesine girdik. Burada da şöyle bir market var. Ufak bir bakkal. Mahallemizin bakkalı. Hello, how are you? Good? Your mom. How are you mama? Good? I'm good. Nice to meet you. I'm good, very good. Thank you so much. Arkadaşımızın annesi. Dükkanları bu arada. Tek bir göz odada büyük ihtimalle yaşıyorlar. Bak yerel dili konuşuyor. Swati language. Yes. Swati dili. Saubona. Sanibona. Saubona. Saubona. If it's one person, if there are many people, you say Sanibonani. Sanibonani Yes. for more person. Yes. Saibona one person. One person. Saubona. Saubona. Ninjani. Like, Ninjani. How are you? How are you, Ninjani? How are you Ninjani? Yes. If it's one person, you say Unjani. Unjani. I'm fine. You're such a compliment. Hemen öğrendiğimizi satarız abi. Hiç af yok. Unjani. İnsanların yaşadığı evleri görüyoruz arkadaşlar bir yandan. Gerçekten zor koşullarda yaşıyorlar. Ha burada tavuklar falan var. Chicken. Bildiğiniz köy hayatı ya. This is the old royal palace. Old Royal Palace. Yeah, Eski kraliyet sarayıymış arkadaşlar burası yani şu bölgede gördüğünüz bu bölge. This is where our former king lived, King Sokuza II. Bir önceki kral burada yaşıyormuş arkadaşlar. Onun oğlu da diğer tarafa taşınmış. Diğer tarafta yaşıyor. Yani kralın yaşadığı yer. Ama şeyi göremiyorum, evi göremiyorum. Belki de şunlarda yaşıyordu, bilmiyorum. Bak halkla iç içe ha. Burada da insanlar yaşıyor. Ya da kral gittikten sonra da gelmiş olabilirler, bilmiyorum. Burada bir şeyler yetiştiriyorlar. Yiyorlar, tüketiyorlar. Fazla kalanı da belki satıyorlardır. Burada bir festival demiştim ya, kamış dansıymış o festivalin ismi. Umhlanga olarak geçiyormuş. Ülkenin en ünlü kültürel etkinliği bu festival. Binlerce kadın bu festivale katılıyor ve bu festivale katılan kadınlar arasından kral yeni bir eş seçebiliyor arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim olay o. Yani kralın birden fazla kadınla evlenme hakkı var. Bir de burada çok garip bir olay var. Şimdi burası bir monarşi. 1986 yılından beri Kral 3. Miswati yönetiyor ülkeyi arkadaşlar. Yasama ve yürütme her şey ona bağlı. Yani en güçlü kişi o. Ve burada siyasi partiler yasak. Seçim oluyor, parlamento var ama bireysel olarak katılıyor adaylar. Bireysel olarak yarışıyor. Ama yine de tüm güç kralda, tahmin edebileceğiniz üzere. Buranın insanları ne iş yapıyor, nasıl hayatını geçindiriyor diye soracak olursanız tarımla uğraşıyorlar arkadaşlar. Hayvancılık yapan var. Onun dışında ülkede böyle belli başlı ulusal parklar var. Oralara işte belki yabancı turist gelirse safari mafari vesaire bir şeyler düzenleyip öyle para kazanmaya çalışıyorlar. Dışta birazcık Güney Afrika'ya bağlı gibi. İthalat, ihracatta Güney Afrika'ya bağlı gibi. Çünkü sınırının çok büyük bir kısmı Güney Afrika'ya komşu. Çok ufak bir alan Mozambik'e komşu ve Mozambik'te şu an çok ciddi bir ekonomik problem içerisindeymiş. Bu da sanırım bir su deposu. Çöpleri böyle belli başlı yerlerde topluyorlar. Zamanı gelince de yakıyorlardır. She's my friend. Your friend? Yes. How are you, Kita? Nikita. Good? Nikita, sorry. You tired? Buradan Samanan. Ha bak burada su dolduruyorlar. Burada bir anahtar koydu ablamız. Sanırım o kilidi açıyor ve gördüğünüz gibi bidona suyu dolduruyor. Thank you. Çok zor dil ya, hatırlaması gerçekten çok zor. Siyabon. Siyabon. You like to go there? Yeah, for her. Buradaki herkes
para verir misin diye soruyor. Abla şey diyor, içki alacağım, para verir misin diyor. I have money for only her. She's helping me. Yeah, we She's can helping me. also help you. She's helping me. Good, good. Burada şeyi soruyorlar. Yer gittiğim yerde para verir misin diye soruyorlar da. Dedim zaten kısıtlı para kaldı cebimde. Daha para değiştiremedim. Dedim sadece Lindo bana yardım ediyor. Bir tek dedim ona yardımcı olabilirim. Biz de sana yardımcı olduk. Bize de para ver diyorlar. Yoksullar arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Karşılaşacağız böyle şeylerle olabildiğince nazik bir şekilde. Ya destek olacağız ya da geri çevireceğiz. Burası ilkokulmuş arkadaşlar. Bu duvarın arkasında ilkokul varmış ve okulların bahçelerinde su tankerleri görüyorum. Oradan su sağlıyorlar. Burası da lise dedi arkadaşımız. İngilizceyi okulda öğrenmiş bu arada. Sordum, dedim ki çok İngilizce konuşuyorsun dedim. Nasıl öğrendin? Okulda öğrendim dedi. Karşımızdaki bina Katolik Kilisesi arkadaşlar. Nüfusun çok büyük bir kısmı, internetteki kaynaklarda %80 ile 85 arası yazıyordu, Katolik inancına, Hristiyanlık inancına sahipler. Ülkede Müslümanlar da yaşıyormuş ama şu an bulunduğumuz yere birazcık uzakta dedi arkadaş. Şöyle sizlere kiliseyi de göstereyim. Hemen yanında zaten birkaç tane ev var. Onun arka tarafında da okul kaldı. Ama manzarası gerçekten belli başlı noktaların çok güzel ya. Böyle dağları, tepeleri görüyorsunuz, yemyeşil. Biraz önce bir babun gördük. Şeyde dolaşıyordu, mezarlıkta dolaşıyordu. Video çekmeye çalıştım ama çok yakalayamadım sanırım. Bizim kulübün transfer yasağı olmasaydı buradan 1-2 topçu izlerdim ama maalesef bizim senelerdir transfer yasağımız var. Yerli Osimhenler yetişiyor bu topraklarda. Futbol her yerde seviliyor arkadaşlar. Bakın Eswatini Krallığı'ndayız. Dünyanın birçok noktasında hep beraber gezdik, dolaştık. Latin Amerika'nın en ücra köylerinde bile, yani nüfusun 1000'in altında olduğu köylerde bile futbol turnuvaları, müsabakaları düzenleniyordu. Burada da futbol tabii ki de seviliyor arkadaşlar. Şu an Osimhen de oldukça popüler bir futbolcu olduğu için, Nijeryalıydı yanlış hatırlamıyorsam, Afrika'da tanınan, sevilen biri. Hemen karşımızdaki yerde at binebileceğiniz bir çiftlik. Bakın şu aradan görebiliyorum ben atları. İnsanlar gelip burada bu çiftlikte at binebiliyorlarmış. Burayı ziyaret edebiliyorlarmış. Ülkenin en büyük nehirlerinden biriymiş arkadaşlar burası. Ablalarımız burada çamaşırlarını yıkıyorlar. Yıkadıkları bazı çarşaftır, böyle battaniyedir, kıyafettir buraya koymuşlar. Güneşin altında kurutuyorlar. Bayağı bir sıcak var. Diğer tarafta da genç bir kardeşimiz çamaşır yıkıyor. Şöyle sizlere nehri olabildiğince göstermek istiyorum. Tam suya atlanacak bir hava var ya. O kadar sıcak ki atlasam, yüzsem var ya, çok güzel serinlersin. Hey, how are you? Good? Good? Sağ olsun arkadaşımız Lindo çok yardımcı oldu. Etrafı gezdi, gösterdi, bilgiler verdi. Videoya da renk kattı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu videoluk artık bu kadar olsun. Bir sonraki videoda farklı yerler göreceğiz. Farklı konular işlemeye çalışacağım. Burası hakkında birazcık böyle az bilgi var, kısır bilgi var ama bildiklerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eswatini'ye güzel bir giriş yaptık, ilginç bir giriş yaptık. Keyifli başladık. Umarım bu şekilde devam eder. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da destek verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.